Merhabalar. Bugün sizlerle çok tartışmalı bir konuyu konuşacağız. Bizim kararımız belli. Bakalım sizinkisi ne olacak? Odunla mı yoksa doğalgazla mı ısınmak istersiniz? Biz odun sobası kullandığımız için odun sobası kullanırken yaptığımız rutin işleri, avantajları, dezavantajları, ısınmanın bize maliyetini, zorluklarını ve keyiflerini sizinle paylaşacağız. Bu videodan sonra bakalım sizin kararınız ne olacak? Odunla mı ısınacaksınız, doğalgazla mı ısınacaksınız? Şimdi hemen şöyle derecemize bakalım. Evimiz kaç derece? Evimiz 13 derece. Evet. 12-13 derece. Sobalı evde ısınırken ilk sabah rutinimiz önce tabii ki sobayı yakacağız. Evimiz küçük olduğu için çok fazla odun stoklayamıyoruz evin içerisine. Ama geceden biraz başlatmak için şöyle kuru odun her zaman stoklarımızda bulunduruyoruz. Gidelim şimdi odunumuzu alalım. Bakalım nasıl yapıyoruz. Gidiyoruz. Gelmişken tavukları da açalım. Gel. Gel. Önce şöyle alta gece için birkaç tane büyük atıyorum. Onlar daha uzun süre yanıyor altta. Sonra da daha ince odunlar. Şimdi başlatmak için bunları inceltiyoruz. Bunlar nedir? Bunlar ilk başlatacaklarımız. Soba yakmanın Soba yakmanın püf noktaları. püf noktası. Bunları da alalım. Önce közlerimizi bir toparlayalım şuradan. İster istemez kül biraz çıkıyor. Bunu da her temizleyişimde aklıma geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın bir tane filmi vardı. Orada kadın sürekli ocak yakıyordu, evin annesi. Kanser oluyordu da hani yıllarca onu yak diye onun şeyini anlatıyordu Hangi film? filmde. Yılmaz Erdoğan'ın bir filmi. Şimdi ismini unuttum ama öyle bir şey vardı. Evet. Önce şu külümüzü boşaltalım. Külü de arkada kompostumuz var. Oraya boşaltıyoruz. İlk önce şurayı bir temizleyelim. Temizlik şart. Temizlik imandandır. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Burayı da şurada hazır biraz su varmış. Burayı da şöyle şuradan küle azıcık yapıyoruz. Sonra şöyle isini alacağız. Bak. Bak bak bak. Bu kadar. Yani en çok şuna üzülüyorum ya. Her gün böyle ne yazık ki cam temizlemek için bir tane peçete kullanıyoruz ama bunu kullandığımız peçetelerden kullanıyoruz. Önce burnunu silip sonra camını siliyorsun hayata. Ya bazen değişiyordur. Vay arkadaş. Evet. Sobamızın içi tamam. Şimdi bir de ne oldu? Yerlere ne olmuş? Bir şey yok o kadar. Şu anda gözümde lens yok, gözlüğüm de yok. O kadardan bir şey olmaz. Bizim şimdi bir de bizim şöyle bir fırınımız var. En çok bu doluyor. Onun için biraz soğuduğu zaman hemen dolmasın diye ben bunu
Sabah hem böyle Sema'yı uyandırmak için hem de kurumlarını bir attırıyorum. Bence benim arkadaşım. 2-3 günde bir böyle yapınca iyi oluyor. Çok güzel uyanıyorsun öyle. Soba yakarken püf noktaları neler? Püf nokta en ince kuru şeyleri böyle koyacağız. Önemli olan kuru ve ince olması. Yoksa herhangi bir püf nokta yok. Şöyle bir de bıçak bulunduruyorum. Mesela bu çıra. Şunu şöyle hemen O kadar bakayım ne kadar küçük yakıyorsun. Bir bununla dakika. Parmağını da yanına koy. Parmağından daha küçük. şöyle bir. Önce koyunu büyükle yakıyorum. Gene yanmıyor. Bir dakika. Dur bakalım belki bizimki de yanmaz. Bir de bu zamanları birazcık duman çıkartıyoruz. Evet. Tamam, ilk azıcık tutuşana kadar bekliyoruz. Sonra üstüne gene buradan topladığımız diyorum. Sonra da üstüne bu odunları koyacağım. Biraz önce yaptıklarımızı, incelttiklerimizi gene. Böylelikle soba tutuşturma işlemimiz tamamlanmış olacak. Sema o çırayla tutuşturamayacağıma inansa da yine de ben sobayı yaktım. Sobanın üstüne konulan şu çay suyu gibisi yok. Bunu koyacaksın, çayını demleyeceksin. Tıkır tıkır içeceksin çayını. Çayı içmek çok güzel. Ama bir de bunu 180 gün boyunca yaptığınızı hayal edin. Yani 6 ayda 180 gün boyunca her sabah kalkıyorsunuz, aynı işlemi tekrarlıyorsunuz. Bir de bunlar güzel günler. Bir de hava 0 dereceyken, -5 dereceyken elleriniz donarak bunu yaptığınızı düşünün. Şimdi gelelim esas işe. Bu odunları nasıl temin ediyoruz? Kaça temin ediyoruz? Bizim evimiz 24 metrekare. Yalıtımımız çok kötü değil. Bir de evimiz güney cepheye bakıyor. O yüzden 5 metreküp odun bize rahatlıkla yetiyor. Orman köylülerine yakacak odun için 2-3 gün izin veriliyor. Buna zati yakacak ihtiyacı deniliyor. Biz bu sene hiç odun kesmedik. Odun ihtiyacımızı ormanın kendi kesim yaptığı alanlarda kalan ağaçlardan, bir de yeni açılan yolların kenarlarına devrilen ağaçlardan tamamladık. Bunun için pick-up'la 2 gün içerisinde 7 kere ormana gittik. Yaklaşık 70 kilometre yol yaptık ve bunun için 2 kişi 10'ar saat çalıştık. Bu çalışmalarımız sonunda odunları ilk başta o bölüme kadar pick-up'la getirdik. Sonra oradan aldık. Odunları bu gördüğünüz bölgeye taşıdık. Sonra buradaki odunları bu eşeğin üzerine yatırıyoruz. Şu testereyle ölçülere göre 1, 2, 3 böyle parça parça kestik. Daha sonra özellikle böyle büyük olan odunları, hadi bir tane de bunu göstereyim. Buraya koyup böyle büyük olan odunları böyle kırdık. Bir kısmı da böyleydi. Böyle kırdık. Sonra da aldık. Böyle buralara böyle dizdik. Kısacası spor salonuna gitmeye gerek kalmadı. Bütün antrenmanı burada bize doğa yaptırdı. Bunun için de 2 kişi 2-3 günde yaklaşık 15'er saat çalıştık. Şimdi odun maliyetimizi bir hesaplayalım. Mazot gideri 300 TL. Testerenin bakımı, yağı, zinciri falan derken bir 700 daha ekleyelim ona. Sema ile birlikte yaklaşık 50 saat çalışmışız toplamda. Bizim de işçiliğimizi hesaplayalım. Saatini 100 liradan hesaplarsak 5000 lirada yevmiyemiz var. Yalnız ben odun işine saati 100 liradan gitmem, haberin olsun. Olsun, ben öyle Ben hesapladım. 200 bile az be saatine. Saati 300 anlaşalım. Anlaşalım, saati 300'den anlaşalım. Anlaştık da o zaman Ben dışarıdan çalışmışım. alsak daha ucuza geliyordu. Ben kaç saat çalışmışım. Paramı nakit rica edeceğim canım. Sen 35 saat ne oluyor? 25 saat çalışsan işte 300 liradan hesaplasan 7500 lira Tamam, nakit yapıyorsun. rica edeyim. Tamam, onu söyleme. Havale yapacağım. Video çekmiyorum, nakit rica edeyim. Burada çalışıyorum. Çok işte onlar. Tamam, sonra 7500 TL alacağım var. Yazıyoruz. yaz. Bir dakika. Tahtaya alırsın haftaya. Yani bizim işçiliğimizle beraber toplam 6000 TL maliyetimiz Bir olmuş. dakika, benim 7500 lira sadece işçilik
Hani Hayır böyle hesaplama ya. Normal asgari ücretten hesaplıyoruz biz. Tamam. Ben asgari Ya zaten ücretle onu öyle çalışacak hesapla. Tamam devam edelim. Videoyu çok uzatmayalım. insan. Eğer aynı miktarda odunu dışarıdan oduncudan almaya kalksak yaklaşık 35.000 TL gibi bir maliyeti olurdu bunun. Yani kendi işçiliğimizi kattığımız zaman 29.000 TL kârdayız tabii. Sema'nın hesabına göre değil. Tamam, Benim demek hesabıma. 29.000 alacağım senden. 7.500 TL değil. Evet. 29'un yarısı senin olsun, diğer yarısı benim. Tamam. Tamam. Hadi 14 alayım. Şimdi. Yani 29.000 TL kârdayız ama tabii belimiz, kolumuz, sırtımız, boynumuzun ağarması tabii ekstra. Kendilerini fizik tedaviye veririz artık. 14.000. Tabii ki her halükarda bu soba her gün yakılacak, her gün temizlenecek. O is kokusu her gün çekilecek, bazen yanmayacak. Yani bol is, bol duman, kan, ter, gözyaşı. Şimdi gelelim doğalgaza. Bizim doğalgazımız yok ama öncesinden biliyoruz. Çevir kombinin tuşunu tık diye ısın. Buyur. Hatta dereceyi ayarlıyorsun. O sürekli belirli bir ısıda yanıyor. Ne her sabah onunla uğraşmak var, ne odun kırmak var. Kan, ter, gözyaşı yok, is yok, kurum yok. Daha ne olsun? Daha Allah'tan ne izliyorsun? Daha Allah'tan ne istiyorsunuz? Doğru. Bizim gibi bir evi muhtemelen ısıtırsak bizim hesaplarımıza göre yaklaşık da 8.000 TL doğalgaza para verilmiş oluyor. Biz seçimimizi yaptık ama sizce? Biraz salaklık yapmışız. Bizim burada doğalgaz yok canım. Ne seçim derken seçimi zorunlu olarak Buraya yaptık. doğalgaz getirtiremiyor muyuz acaba? Getirttiremiyorum. Çimere yazın, bizim doğalgazımız yok. Doğalgaz getirir misiniz bize? Odunda atalarımızın ruhu, doğalgazda ise günümüz modern dünyasının konforu var. Bakalım sizin tercihiniz ne olurdu? Benim tercihim belli. Ben benim tercihimi söyleyebilir miyim? Söyle. Tabii ki doğalgaz konforu. Siz de tercihinizi yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Selamlar.